Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Bir tarafta MGHS, diğer tarafta Chery Omoda 5. Kim kazanacak X-Large'a hoş geldiniz. Bu defa Kim kazanacak X-Large'da iki hemşeriyi ağırlıyoruz. MGHS en üst donanım paketi Luxury ile maça hazırlanırken Chery Omoda 5 en üst donanım paketi Excellent'la kıyasaya bir performans gösterecek. Hiç lafı uzatmadan adeta bir derbi tadındaki bu maçı ben anlatayım. Siz yorumlarınızda hangi model daha avantajlı ya da hangi model daha avantajlı değil aşağıda yazın. MGHS, Çinli Sayık motorunu satın aldığı İngiliz otomobil markasının kompakt crossover modeli olarak 2018 yılından bu yana yollarda. Chery Omoda 5 ise Çinli Chery'nin 2022 yılında yollara çıkardığı popüler C SUV'u. HS'e önden baktığımızda burada yıldız motifli büyük bir ön panjur ve köşelerde mercek farlarını görüyoruz. Bu arada MGHS yakın zamanda yenilendi. Onu da yakın zamanda konuk etmek istiyorum. Yeni yüzüyle çok daha iddialı. Benden söylemesi. Omoda 5 ise ön tarafın tamamını kaplayan devasa bir panjura sahip. Üst köşelerde gündüz led ve sinyal lambaları dururken ana far grubu tamponun köşelerinde. Profil ise tam anlamıyla bir dönüm noktası. MGHS daha yüksek tavanıyla bir saniye ya sanki böyle bir BMW hissi alıyor musunuz siz de? HS'e bakınca öyle bir duruş gözüme çarpıyor. Omoda 5 ise çok daha spor, arkaya doğru gittikçe alçalan tavanı, şişkin çamurlukları ve bu duruşuyla çok net bir profile sahip. Her iki modelde de 18 inçlik jantlar bulunuyor. Dış mekandaki karşılaştırmanın şüphesiz en heyecanlı yerlerinden biri de arka tasarım. MGHS'te profilde aldığım o BMW kokusu arka tarafa geçince kendini iyiden iyiye kanıtladı. Büyük stoplar spor bir difüzörle tamamlanmış. Omoda 5 bugün eşine az rastlanır boydan boya uzanan stopları eğik arka camıyla çok daha iddialı. Bu iki dış tasarımda şüphesiz kader golünü siz takipçilerimiz atacak. Belki bu golü atmanızda boyutlar yardımcı olur. MGHS 4574 mm ile Omoda 5'ten 174 mm daha uzun, 1876 mm ile Omoda 5'ten 46 mm daha geniş ve 1664 mm ile 76 mm daha yüksek boyutlara sahip. Bizim için önemli kıstaslardan olan iç mekandaki yaşam alanına direkt etki yapan dingil uzunluğunda ise HS 2720 mm ile Omoda 5'ten 90 mm daha uzun. MGHS ilk golünü tam 90'a atıyor. Tasarım dışarıda yenilikçi ve klasik çizgileriyle beraberliğe yakın seyresi de iç mekanda farklı bir gol olması işten bile değil. 1-0 ilerleyen maçın kaderini değiştirecek yere geldik. HS ya da Omoda 5. Her iki modelinde iç mekanı benim fazlasıyla hoşuma gidiyor. Her iki modelde koltuklarıyla şık ve konforlu görünüyor. Direksiyon simidinde benim tercihim Omoda 5'ten yana olurken konsolda yine yeniden bir klasik model tartışması yaşanmış. HS'in bence çok şık bu konsolu üzerinde 12.3 inçlik gösterge paneliyle 10.1 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Omoda 5 ise tek parça halindeki panelin üzerinde 10.25 inç büyüklüğünde iki ekrana sahip. Görüntü kalitesi, tema ve dokunmatik hassasiyeti konusunda her iki modelde başarılı. Buna karşın ses sistemi konusunda Omoda 5'in 8 hoparlörlü Sony ses sistemi bulunurken HS 6 hoparlöre sahip. Kablosuz CarPlay ve Android Auto da Omoda 5'in öne çıkanlarından. HS'te de CarPlay ve Android Auto bağlantısı mevcut. Bu arada şunu söylemeden geçmeyeceğim. MGHS'in bu kırmızı iç mekanı kesinlikle benim favorim. Ambiyans aydınlatma her iki modelde de bulunuyor. Bağlantı ekipmanlarında HS 4 USB portu sunarken Omoda 5 3 USB portuna sahip. Omoda 5'in avantajlarından sesli komut sistemi gol hata olur mu? Arka yaşam alanları birbirine çok benzeyen her iki modelde de cam tavan var. HS'te panoramik olmak farkıyla. Buna karşın Omoda 5'in dezavantajı sayılabilecek eğimli tavanı uzun boylu kimseler için arka koltuklarda biraz problem yaratır. HS düz tavanın sayesinde daha yüksek bir baş mesafesine sahip. Bu arada şunu da söylemeden edemeyeceğim. Her iki modelinde koltuklarının arkadan görünüşü çok ateşli duruyor. Yüksek müsaadenizle ben bu manzaraya bir yıldızı tam puanı veriyorum. Bagaj hacminde ise MGHS 463 litre ile Omoda 5'in 378 litrelik bagajına rövaşatayı attı. Tasarımların kıyasıya rekabeti üstüne Çinli araba denildiğinde yanında bal kaymak olan güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri bakalım tasarımın önüne geçebilecek mi? Maçın ilk yarısı geçerken artık bol gollü bir kısma geldik gibi hissediyorum ama hadi hayırlısı. Çinli otomobillerde en sevdiğim şeylerden biri. Şüphesiz güvenlik ve teknolojiye karşı gösterdikleri özen ve bunu gerçekten çok uygun fiyata sunuyor olmaları. İşte tam da bu yüzden kıyasaya geçecek olan bu kısımda MGHS güvenlik özelliklerinde alarm, herhangi bir kaza anında kullanılabilecek acil çağrı sistemi, yokuşlarda size kolaylık sunan yokuş kalkış asistanı, elektronik park freni gibi teknolojik özelliklerinin yanı sıra sürücü ve ön yolcu için ön, yan ve perde hava yastıklarıyla fiziksel olarak da sizi koruyor. Omoda 5 ise yokuş kalkış asistanına ek olarak yokuş kalkış desteği, aktif olarak olması gereken kemer gerginliğini sizin için ayarlayan ve
Bunu arka yolcular için de sunan aktif gergili emniyet kemeri, ön, yan perde ve buna ek olarak orta hava yastıkları sunuluyor. Buradaki birkaç özellikle golü atan o Moda 5'e asistan hizmetlerinde MGHS Luxury ile standart olarak gelen adaptif hız sabitleyici, benim favorilerimden akıllı uzun far, ön çarpışma uyarısı, herhangi bir tehlike anında fren yapan otomatik acil fren sistemi, şerit dışına çıktığınızda sizi sesli olarak uyaran şerit ihlal ikazı, trafik işaretlerini tanıma sistemi, şeridi takip ederek yarı otonom bir sürüş deneyimi yaşatan şerit takip desteği, kör noktanızda kalan araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta monitörü, MGHS'in öne çıkan özellikleri olurken o Moda 5, hız sabitleyici ve belirlediğiniz hızdan ne aşağı ne de yukarı sizi götüren hız limitleyici, kör noktanızdaki araçlar için kör nokta uyarı sistemi, hem önden hem de arkadan ulaşabilecek çarpışmalar için uyarı sistemi, şerit dışına çıkmadan seyretmenizi sağlayan şerit takip asistanı, trafikte ilerlerken araç, yaya ve bisikletleri de algılayarak olası bir kazadan kaçırmanızı sağlayan aktif acil durum freni, o Moda 5'in benim nazarımda ufak da olsa bir gol atmasına izin verdi. Önemli bir hatırlatma, bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize aşağıdaki abone ol butonundan abone olup videoyu beğenmelerini hatırlatmak istiyorum. Sağ olun, var olun. Güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerindeki birkaç özellik dışında birbirlerine bir hayli benzeyen bu iki modelin günlük hayatta oldukça rahat bir kullanım sunacaklarına şüphem yok. Bunu MGHS ve o Moda 5 sahipleri de yorumlarda mutlaka belirtecektir. Kim kazanacak X-Large'da adeta kıyasıya burun buruna giden karşılaştırmada kritik ve ayırıcı kısma ve belki de penaltıları uzatacak o bölüme nihayet geldik dostlar. Motor hacimleri birbirine çok benzese de performans ve yakıt tüketim değerleriyle kazanana bir adım daha yaklaşırken yadsınamaz güç fiyat farkı kader anı olacak. Elektrikli otomobiller dört bir yanımızda büyük bir hızla sarmaya devam ederken araya kaynayan Çinli otomobiller çareyi içten yanmalı ve hibrit motorlarda buldu. Tabi MG ve Chery bu duruma henüz çok başından belki bilerek belki bilmeyerek içten yanmalı motorlarıyla tedbirlerini aldılar. MGHS 1.5 TGDI turbo beslemeli benzinli motorundan 162 beygir güç, 250 Nm tork üretirken o Moda 5 1.6 TGDI turbo beslemeli motorundan 183 beygir güç, 275 Nm torkuyla çok net bir gol attı. Şanzımanda ortak olan iki model 7 ileri çift kavrama DCT otomatikle donatılmış. Yakıt tüketimlerinde HS 100 kilometrede ortalama 7.4 litre yakıt sarf ederken o Moda 5 7.2 litre ile yakın bir yakıt tüketimine sahip. Tabi bunlar fabrika verisi, onu dikkate almakta fayda var. Son hızda da o Moda 5 206 km/saatle HS'in 190 km/saatlik son hızına bir gol daha atıyor. Her iki modelde önden çeker olup önlerde tam bağımsız MacPherson süspansiyonla donatılırken arkalarda yarı bağımlı torsiyon kullanılmış. Ve geldik kader anına. Kim kazanacak X-Large'ın bu kıyasıya geçen karşılaştırmasında Fiat golü 90 atacak mı? Yeni MGHS Şubat ayına özel fiyatıyla 1.619.000 liradan düşerek 1.544.000 liraya etiketlenirken Chery Moda 5 1.453.000 liradan düşerek 1.403.000 liraya alıcılarını bekliyor. Ne dersiniz dostlar? Aradaki bu 140.000 liralık fiyat farkı, donanım, motor ve tasarım o Moda 5'i MGHS'in karşısında maçın galibi yapar mı? MGHS ve Chery Moda 5. Kim kazanacak X-Large'ın kıyasıya geçen ikinci bölümünde Fair Play'e başlayan mücadele sizce net bir sonuçta bitti mi? Bunun cevabı sizde. Maçın yorumcusu olarak bana soracak olursanız o Moda 5 hem tasarım hem de performans olarak çok iddialı. MGHS ise halen daha klasik çizgileriyle sağlam bir kale. Keyifli ve heyecanlı bir maçtı. Bunu söylemek istiyorum. Evet dostlar, kim kazanacak X-Large'ın önümüzdeki karşılaştırma taraflarını da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.